Merhabalar dostlar. Mutlu bir cumartesi gecesi dilerim. Evet, umarım herkes iyidir. Keyfiniz yerindedir. Malum Jüpiter Güneş'le birlikte Koç burcunun 19, 20, 21 derecelerinde şu an kavuşumdalar ama tam kavuşum Salı günü gerçekleşecek. Pazar günü de bu etkiler devrede olacak. Bu çok şanslı bir durum. Bilhassa tabii Koç burçları için. Bugün doğan, yarın doğan tüm koçların doğum günü kutlu olsun diliyorum. Ve bu yılı etkileyecek tabii ki güzel etkiler altında olduğunuzu da söylemeliyim. Bu bir şanstır. 13 yılda bir gelen bir fırsattır. Hayatınıza her alanda fırsatlar geldiğini tahmin edebiliyorum. Özellikle bu tarihlerde yani yılın bugünlerinde doğan koçlar için. Bol şans, bol fırsat diliyorum ve başlangıçlar yapmayı sakın ihmal etmeyin. Çünkü bu dönemde önemli işlere girişmek, kalkışmak, harekete geçmek uzun vadede güzel başarılar getirir sevgili dostlar. Evet, Jüpiter kavuşuyor Güneş'le ve tam olarak çarşamba gününe kadar da etkili. Bilhassa salı günü çok güçlü. Dün de söylemiştim fakat bugün tekrar ediyorum. Koçlar için çok önemli ama sadece koçlar değil tabii ki. Şimdi yükselen burcu koç olanlar ve bu saymış olduğum 19, 20, 21 derecelerde yerleşimi olan koçlar. Yani mesela Venüs'ünüz, Mars'ınız, Ay'ınız olabilir, Merkür'ünüz olabilir, Satürn'ünüz olabilir. Hangi gezegendeyse o gezegenin doğasına göre de bazı fırsatlar getirecektir ki mutlaka getiriyordur. Diyelim ki bir kişinin Venüs'ü Koç burcunda ve 19 derecede ve şu anda tam olarak Venüs'ün üzerinde bir Güneş ve Jüpiter var. Şimdi Jüpiter zaten fırsat veren, büyüten, bereket veren ve tabii ki zaman zaman abartı da verebilen bir gezegen olduğu için mesela Venüs'ün üzerinde kavuşumda Güneş'le birlikte kişiyi parlatır. Göz önünde daha dikkat çekici hale getirir. İlişkilerinde çok daha farklı bakış açıları verir ve fırsatlar verecektir aynı zamanda. Özel, sosyal, toplumsal her alandaki ilişkilerde. Maddi bakımdan fırsatlar getirecektir. Mesela bu dönemde kazançlarında bir artış olur genellikle. Şimdi evet koçlar için böyle ama gelelim yine yaylar ve diğer ateş grubu aslanlar için. Aynı derecede yine yay ve aslanda güneşiniz, yükseleniniz veya dediğim gibi herhangi bir başka gezegeniniz var diyelim ateş veya yay veya aslanda. İşte benzer etkileri mutlaka alırsınız. Yani burcunuz koç, aslan, yay olmasa da yükseleniniz veya işte diğer gezegenleriniz varsa bu da bir fırsattır. Bu da bir şanstır aynı zamanda sevgili dostlar. Bu şansları iyi değerlendirmek gerekiyor. Şimdi gelelim hepimiz için konuşalım. Yani tüm burçlar için. Bugün özellikle çarşamba gününe kadar ya ama salı günü bilhassa pazar, pazartesi, salı diyelim en iyisi. Başlangıçlar yapmak için lütfen planlı olun. Organize olun. Hayatınızda bazı güzellikleri çekebilirsiniz. Bu dönemde yeni bir şeye başlamak, bir iş projesi yani bir şeye imza atmak ya da karar vermek o da önemli yani o süreci öyle geçirmek. Bir iş kurmak, herhangi bir internet sitesi açmak, bu anlamda bir girişim başlatmak çok çok daha kalıcı ve Jüpiter'li olduğu için çok hızlı büyüme verecektir. Yani bu hızlı büyümeleri değerlendirmek gerekiyor. Özellikle dediğim gibi kaçırmayın ne olur. Yine çekeceğim videoyu, yine söyleyeceğim. Ama şimdi ben tek tek kısaca hemen mesela Koç hayatın her alanında büyüme gelecek. Zaten şu an bunu yaşıyordur Koç burçları veya diğer saymış olduğum yükselen veya benzeri gezegenleri olanlar. Hayatının her anlamında bir yenilik, bir büyüme, bir gelişme. Boğa 12. evinde yükselen boğa. Bu tabi orada bir gezegenin varsa Koç burcunda 12. evinde o zaman daha çok güçlü etki alırsın. Belki çok fark etmeyebilirsin ama içsel, ruhsal, manevi bakımdan çok önemli bağlantılar verecektir size. Bir telepati yeteneği çok güçlü olacaktır. Gördüğünüz her şeyi anlamlandırın. Çok anlamlı
Tesadüfler, anlamlı rüyalar hayatınıza gelebilir. Kendinizi içsel olarak çok iyi yönetebilirsiniz. Psikomatik sorunlarda sağlık ve şifa verir bu arada. Çünkü sağlık evinde karşısı sağlık sorunu yaşayan bir boğaysanız hiç endişe etmeyin. Sizin şifanız olacak. İkizler, sosyal yaşamınız ki 11. ev orada bir de gezegeni olan bir ikizlerseniz ve yükselen ikizlerseniz sosyal hayatınızda önemli derecede güç verir, yeni tanışmalar verir, sosyal çevresi, arkadaşları sayesinde herhangi bir konuda ilerleme kaydeder. Ve tabii ki bu ilişkilerine de yansır ikizlerin. Aşk, flörtler gibi alanda da olacağını söyleyebilirim çocuklarıyla ilgili konularda. Bu alanlarda eğer bir takım farklılıklar hissediyorsanız mesela toplum içine karışın, sosyalleşin. Orada tanışacağınız çok önemli bazı kişiler olabilir. Sevgili ikizler biraz dışarılarda vakit geçirin. Yengeçler tabii ki ve yükselen yengeçler sizin için de çok önemli yengeçler. Şimdi kariyer evinizde bir Jüpiter Güneş kavuşuyor. Hayatınızın bütün alanlarını aydınlatıyor ve size birçok konuda yardım edecektir. Özellikle meslek ve kariyerle ilgili konularda yengeçler için gerçekten güzel, başarılı bir süreç. Ne zamana kadar? 18 Mayıs'a kadar. Çünkü Jüpiter burada seyahatini sürdürüyor olacak. Ve aynı zamanda ev veya yerleşim yeri veya ailenizle ilgili bir takım güzel gelişmeleri de getirebilir. Bir şeyleri yoluna koyabilirsiniz, değerlendirin. Aslanlar ve yükselen aslanlar. Tabii ki gerçekten aslanlar için de demin de dediğim gibi önemli ve güzel gelişmeler getirir. Bilhassa eğitim. Orada başarı getirir, fırsat getirir, seyahat getirir. Ve genel anlamda yaz döneminde daha da vurgu olacaktır ama şu dönemde bilhassa böyle ticari konularda da bazı hızlı gelişmeler getirebilir ve yakın çevresinden destek alır ve maddi anlamda da bence önemli fırsatlar gelir sevgili aslanlar size. Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar 8. evinizde tabii ki 8. evinizde olduğu için burada finansal konularda bir takım fırsatlar getirecektir ki muhakkak getirmiştir. Beklediği parayı getirir, bir mirası getirir, bir emekliliği getirir size ya da bir borcu kapatmayı getirir ve aynı zamanda diğer para dinamiklerini de çalıştıracaktır. Finansal konularda bir şeyleri fırsata çevirebilirsiniz. Bu dönemi böyle değerlendirin. Teraziler ve yükselen teraziler 7. evinizde özellikle ilişkilerde önemli gelişmeler getirecektir. Diyelim ki evlisiniz. Eşle ilgili bir takım güzellikler getirir. Mesela anlaşmazlıkları daha iyi yoluna koyabilir. Diyelim bir ortak işiniz var. O işte büyüme getirir, yeni projeler getirir ve bu projeler sayesinde daha önemli yerlere getirebilir. Veya eşinizin, sevgiliniz vardır, hayat arkadaşınızın olabilir. Onların hayatları için de çok çok önemlidir ve burası genel sosyal bir alan olduğu için terazilerin tam karşısında estetik güzellikle ilişkilerle ilgili konularda güzel bir süreçten geçiyorsunuz. Özellikle kavuşum tabii daha da önemli. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan dostlar sizin işle, meslekle ilgili konularda. Akrepler işten ayrıldı, işe girdi vesaire bir durumları oldu uzun süreden beri. İşte burada bu fırsatı veriyor sevgili akrepler. Jüpiter oradan geçiyor, Güneş orada. Bir rütbe değişikliği, yeni bir işe geçme, kadroyu büyütme veya bir terfi alma veya yanınızda çalışan ekip arkadaşlarınız var. Belki onların sayesinde mesela bir şeyleri başarmak anlamında ve tabii ki eğer sağlık sorununuz varsa buralarda da şifalanma, hızlı bir iyileşme getirecektir. Yeter ki buraya yeteri kadar odaklanın. Aslında bu odaklanma kısmında tüm saydığım burçlar için aynı şey geçerli. Oraya biraz fazla önem vermek gerekiyor. Yani bu kadar değerli bir transiti değerlendirmek açısından. Yaylar ve yükselen yaylar. Tabii sizin için de en şanslılarından bir tanesiniz sevgili yaylar. 5. evden geçen Jüpiter Güneş kavuşumları genellikle sürpriz getirir. Mesela bu para olur başta bu arada. Aşk hayatı için çok önemli bir yerdir, yerleşimdir. Ve sürpriz bebek haberleri, çocuk haberleri getirir.
Çocukları olanlar için de çocuklarının başarılarını getirir. Onların medeni durumları da olabilir, okul hayatları veya herhangi bir konuda sağlık sorunu var diyelim çocuğunuzun. Orada da yine bir şifa getirir. Yani aşk ve para ve sağlık anlamında en şanslı burçsunuz. Burayı yeteri kadar önemseyin. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan dostlar. Tabii sizin için de çok önemli. Dördüncü eviniz tam köşe yerden geçen bir Jüpiter Güneş. Evle ilgili konularda kriz yaşadınız diyelim, sorununuz var. Bir şeyleri yenilemek, bir şeyleri düzeltmek istiyorsunuz. Ev almak mesela ev verir. Geniş bir eve taşınma verir. Ebeveynlerle ilgili güzel gelişmeler verir. Orada bir de gezegeni varsa eğer para da getirir mesela. Alım satım işlerini hızlandırır, fırsatlar getirir. Bu hayatınızın her alanına yansır, ilişkilerinize de olumlu derecede yansıyabilir. Zaten şu an buna benzer durumlar yaşıyor olabilirsiniz. Eğer yaşamıyor iseniz bile 20 Nisan'dan sonra mutlaka yaşarsınız. Kova ve yükselen kova. Sosyal platformlar adına bence çok güçlü, güzel ve mantıklı aslında adımlar atarsanız eğer çok güzel sonuçlar getirebilir size sevgili kovalar. Genel olarak şöyle arkadaşlarınızdan, ticari konulardan, araçlarla ilgili, eğitimle ilgili biraz eğitime biraz önem verdiğimiz bir alan bizim burası. Eğitimle ilgili yeni bir süreç başlayabilir veya bir eğitimcidir, yeni bir atama olur vesaire. Böyle durumlar ve tabii ki burası kardeş ve yakın çevre alanında olduğu için o alanda da bir takım böyle daha hızlı, daha iç içe geçtiğiniz bir süreç ve şanstır aynı zamanda. Balıklar ve yükselen balıklar. Evet, 12. evinizde sevgili balıklar. Ay pardon, ikinci evinizde. Para tabii ki. Şu dönemde en şanslı finansal konularda bence balıklar. Çünkü Mars burayı yönetiyor biliyorsunuz ve Mars şu an yengeçte. Ve balıklara güzel bir açı yapıyor. Şimdi balıklar aşkta, ilişkilerde, iş hayatında, gelirler, kazançlar bakımından her bakımdan büyüme yaşayabilirsiniz. Satürn burcunuzda evet, fakat Satürn önemli konularda bir takım köklü yerleşimler de verir. Hani genelde kötü bakarız ya Satürn'e ama bazen kalıcı işler de verir, kazanç verir, yatırım yapma fırsatı da verebilir. Yani şu an saydığım 12 burç içinde, 12 burcu da saydık değil mi? Evet saydık. Tüm alanlarda elbette ki başarı getirir. Şimdi bunun yanı sıra tabii biraz abartılara açık. Bu Nisan ayı boyunca zaten böyle olacak. Yani bir şeyleri gereğinden fazla büyütebilme durumu verecektir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Abartmamalıyız. Bu harcamaları da abartır mesela. Birazcık böyle bir işte bir şeyler elin rahatladı hemen hop gideyim işte şu ihtiyacımı giderim, bu ihtiyacımı giderim veya böyle gereksiz para harcamalar verir. Yine genel olarak dünya üzerinde önemli konularda abartılar getirecektir. Tabii ki bu savaşları falan onları karıştırmak istemiyorum şu anda bu yayına. Ama abartmamaya dikkat edelim. Yani bu alan çok çok önemli sevgili dostlar. Şimdi bir de önemli bir şeyimiz daha var. Onu da söyleyeyim bu yayında. Bu yayını sırf onun için açtım. Şu Jüpiter'in Güneş'le kavuşumu için. Lütfen çarşamba gününe kadar olan günleri iyi değerlendirin. Fırsatları değerlendirin ve başlangıçlar yapmak istiyorsanız, bir girişim yapmak istiyorsanız mutlaka bunu yapın. Çok hızlı büyür, çok hızlı gelişir. Mesela bir Instagram sayfası açmak istiyorsun. Tam zamanıdır mesela. Çok çok iyidir, çok hızlı yürür ve büyür. Şimdi sevgili dostlar, Salı günden itibaren bizim Venüs'ümüz artık Boğa burcunu bırakıyor. İkizler burcuna geçiyor. Tabii ki tam İkizler burcuna geçiyor Salı günü ve Kova burcundaki Plüto'yla üçgen bir görünüm yapıyor. Bu ilişkiler bakımından bilhassa pazartesi salı günü çok önemli bazı getirileri olabilir. Sadece ilişki değil bakın. Yatırımlardan kazançlar da getirir. Ve bir değişim dönüşümdür biliyorsunuz ve hava elementinde olduğunda da odaklanmada herhangi bir konuya alışmak babında mesela daha kolay ilerler insanlar. Bu anlamda da çok önemli ve çok özel günlerden geçiyoruz. Niyet etmek için, dua etmek için,
Bir konuda bir şeye odaklanmak için harikadır. Pazar günü de bunu tabii ki değerlendirebilirsiniz. Şimdi pazar günü için buraya saatlerimi de yazdım. Hatta en şanslı saati söyleyeceğim ilk önce. 11.54, 12.59 pazar gününün gerçekten çok şanslı bir saati. Mesela özellikle bu bahsettiğim konularda bir başlangıç yapmak istiyorsanız, bu her alanda olabilir. Tam da bu saati kullanın. Bakın, diğer vereceğim 3 saatin haricinde bu saat. Şimdi diğer normal bizim her gün klasik verdiğimiz saatleri söylüyorum. Saat 7.36, 8.41. Güzel bir saat. Keyifli. Diğer saatimiz söylediğim 11.54, 12.59. Diğer üçüncü saatim 15.08, 16. 12 pazar günü için. Son saatimiz 22, 12, 23, 07'de sevgili dostlar. Evet, pazar günü böyle bir gün var. Günün açılarını da söyleyeyim size hemen 9 Nisan günü. Aslında bugün akşam saatlerinde pazar günü 21-21'de Ay Satürn karesi var. Akşam saatleri biraz böyle hafif gerginlikler olabilir. Gün genelinde saat 15.22-16.22 arasında Ay ve Plüton'un olumlu bir açısı var. En olumlu saati zaten başka da temel açı yok. Sabah saatleri 11 ile 12 arası Ay Venüs karşıtlığı var, biraz memnuniyetsizlik verir ama güne harika bir Ay Neptün üçgeniyle uyanacağız. Sabah 7 ile 9.30 arasında harika saatler var sevgili dostlar. Evet, ilişkileriniz için kullanın, para için kullanın, başlangıçlar için kullanın. Yani bugünleri kullanın. Bugün de bu arada saat 12.07'de Akrep Burcu'ndaki ay boşluğa girecek. Saat 15.56'ya kadar boşlukta ve 15.56'da artık Yay burcuna geçiyor. İşte asıl şans pazartesi, pazar akşamı, pazartesi ve salı. Çünkü ay da Yay'a geçiyor ve Güneş'e, Jüpiter'e üçgen, yani bir ateş üçgeni oluşturacaklar. Ben şuna niyet ediyorum. Ben salı günü, çok güzel açılar var salı günü. Önemli hayatımla ilgili, mesleğimle, işimle ilgili bir takım girişimlerde bulunacağım. Niyet ettim buna. Böyle şeyleri lütfen niyet edin ve salı günü bunları planlayın. Salı günü söylüyorum. 11 Nisan Salı günü. Geçen gün de söyledim. Tüm gün çok güzel açılar var. Gerçekten her şey güzel olsun diliyorum. Gönlünüzce olsun. Kalplerimiz büyüsün, sevgimiz büyüsün, sağlığımız iyi olsun, şifalanalım, ceplerimiz dolsun, bereketlensin. Hepinizin elleri, cepleri bol bol, hem sevgi, hem sağlık, hem para, hem şifa da olsun diyorum sevgili dostlarım. Evet, bugünlük de bu kadar, bu akşamlık bu kadar. Tekrar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Güzel mesajlarınızı okuyorum. Bu arada mesaj bırakın, elinizden geldiği kadar. Mutlaka hepsini değerlendirmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.